Yüzüklerin Efendisi'ndeki tüm aksiyon sahnelerini unutun. Sam ve Frodo kara kapıdan nasıl gizlice içeriye sızacaklarını konuşurken Gollum gelip ikisini birden geriye doğru çeker. Sahne bu kadar. Peki sizce bu sahnenin kamera arkasında ne yaşanmış olabilir? Sevgili Sam'i çileden çıkaran bir şey. Öyle ki bu olay onun seti terk etmesine sebep olmuş. Yüzüklerin Efendisi'nde oyuncular karlı dağlar gibi uzak çekim yerlerine helikopterle uçmak zorunda kalıyorlardı. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Sean Bean'in uçma korkusu. Aslında çekimlerin ilk günü adam helikoptere binmiş. Ancak Merry ve Pippin'i canlandıran Dominic ve Billy onun bu uçma fobisini biliyormuş. Ve pilottan helikopterin gerçekte neler yapabileceğini onlara göstermesini istemişler. Pilot Sean Bean'i korkutan bazı manevralar yapmış. Yani bu onlara göre bir şakaydı. Ama Sean Bean bundan hiç hoşlanmamış. Aşağıya inmiş ve Boromir gibi giyinmiş halde yolun birazını teleferik yardımıyla ve 2 saat kadar yürüyerek dağın eteğinden zirveye yakın sete tırmanarak geçirmiş. Uçan ekip ise onu helikopterden görebiliyormuş. İki Kule filminin bu sahnesinde Gimli, Legolas ve Aragorn hobbitleri aramaya gider ve koca bir kül yığınıyla karşılaşırlar. Düşündükleri tek şey Merry ve Pippin'in öldüğüdür. Aragorn sinirle yerdeki bir miğferi tekmeler. Sahne arkasına dönersek Peter Jackson burada Viggo Mortensen'a demiş ki miğferi birazcık kameranın merceğine doğru fırlat. Bu harika görünecek. Sanki yanımızdan uçup gidiyormuş gibi. Viggo Mortensen da Peter Jackson'ın dediği gibi yapmış ve miğferi fırlatmış. Hem de birden fazla kez. Peter Jackson her fırlatma biraz daha iyiydi. Her çekimde miğfer kameraya biraz daha yaklaştı diyor. Ve 4. çekim işte o gerçekten mükemmeldi. Aragorn'un beklemediğim çığlığı çok güçlüydü. Tam bir keder içindeymiş gibiydi. Ama meğersem adam 2 ayak parmağını kırmış. Peter Jackson normal bir oyuncu sahneyi keser ve bir doktor çağırmamızı söylerdi. Ama Viggo bu acıyı performansına dönüştürdü diyor. Gandalf'ın Bilbo Baggins'in evinde kafasını kirişe çarpması senaryoda yer almıyormuş. Peter Jackson, Ian McKellen'in kafasını çarptığında verdiği bu tepkiyi çok beğenmiş ve bunu filmde tutmaya karar vermiş. İki Kule'deki bu sahnede Sam ve Frodo kara kapıdan nasıl gizlice içeriye sızacaklarını konuşurken Gollum gelip ikisini birden geriye doğru çeker. Sahne bu kadar. Peki sizce bu sahnenin kamera arkasında ne yaşanmış olabilir? Sevgili Sam'i çileden çıkaran bir şey. Öyle ki bu olay onun seti terk etmesine sebep olmuş. Tamam, şimdi en başa gelelim. Sam ve Frodo kara kapıdan içeriye girmek üzereler. Fakat Gollum bunu engeller ve onları tutup geriye doğru çeker. Gollum'u canlandıran Andy Serkis bu sahnede sevgili Sam'i canlandıran Sean Astin'i öyle sert bir şekilde geriye çekmiş ki Sam'in peruk saçları da onunla birlikte gelivermiş. Peruk Sean Astin'in saçlarının tamamına kuvvetli bir şekilde yapıştırıldığı için bu haliyle canını fazla acıtmış. My head like snaps back. I was waiting for the rivulets of blood to come pouring down my face. Ve Andy acayip sinirlenen Sean seti anında terk etmiş. Ve sonrasında oyuncular arasında bir süre gerginlik olmuş. Andy bunun bir hata olduğunu ve elbette isteyerek yapmadığını söyleyerek özür dilemiş. Ama Sean Andy'ye hala kızgınmış ve Andy de Sean'a hala kızgın olduğu için kızmış. He's having a go at me and I got really arsey with him. And so the rest of the next few takes it was just like, right, okay. Ve tabii çok kısa bir süre sonra her şey tekrar yoluna girmiş. In fact, it didn't really hurt that much, but what are you gonna do? Gimli'yi canlandıran John Rhys Davies çocukken geçirdiği bir çiftlik kazasında sol orta parmağının ucunu kaybetmiş ve filmdeki makyaj sanatçıları da sağ orta parmağının kalıbından ona özel bir protez parmak ucu yapmış.
Fakat Peter Jackson'ın böyle bir şeyden kesinlikle haberi yokmuş. Bu fırsatı kaçırmayan Davis de ona bir şaka yapmak istemiş ve protezi kesip üzerini sahte kanla doldurmuş. Ve sonra Peter Jackson'ın yanına gidip patron bir kaza geçirdim demiş. Peter went absolutely what? We should get the medic. İki kulede Legolas, Aragorn ve Gimli'nin orkların peşinden koştuğu sahnelerde 3 oyuncu da yaralı halde koşuyormuş. Orlando Bloom attan düşerek birkaç kaburgasını kırmış. Viggo Mortensen da az önce çelik bir miğfere tekme atarak 2 ayak parmağını kırmıştı. Gimli'nin dublörü de dizlerinden sakatlanmış. Hatta Gimli'nin dublörü bunun için daha sonra ameliyat bile geçirmiş. Doktoru ona bu yaralanmalarının nasıl olduğunu sorduğunda ise miğfer dibinde Uruk-hai ile savaşıyordum demiş. Şimdi Yüzüklerin Efendisi'ndeki tüm aksiyon sahnelerini unutun. Miğfer dibi kuşatmasını, Minas Tirith Savaşı'nı, oyuncuların taşıdıkları ağır kostümleri ya da tüm o yaralanmaları. Şimdi konuşacağımız sahne bu destansı serinin çekilmesi en zor sahnesiymiş. Ve bu sahne Kralın Dönüşü'ndeki son sahne olan Gri Limanlarmış. Bu sahnenin çekiminin neresi zordu dediğinizi duyar gibiyim. Ve eğer bu sahneyi bu kadar zor yapan şeyin seriye veda etmenin getirdiği bir hüzün olduğunu sanıyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü bu veda sahnesi için çekimlerin sonuna bile henüz gelinmemiş. Sahneler kronolojik sıraya göre çekilmiyordu. Bu sahnenin çekimleri de aslında serinin tam ortasındayken yapılmış ve oyuncuların burada finale kadar olan tüm o zorlu süreci yaşamış gibi düşünüp bunu sahneye aktarmaları gerekiyormuş. Fakat sahneyi zorlaştıran bu da değilmiş. Bu sahnenin çekimini bu kadar zorlaştıran ve bunu neredeyse oyuncuların bir kabusu haline getiren tek şey sadece bir yelekmiş. So we spent the whole day doing this scene and basically in tears, like for the whole day. And you know, it just gives you a headache and it's really hard to get to that emotional pitch. So when the end of the day came, although it was a great day, it was like, oh, thank God that's over, you know, that. Sean Astin yani sevgili Sam, Gri Limanlar sahnesinin çekimleri sırasında öğle yemeğine gidiyor ve pelerini ve yeleğini çıkartıyor. Geri döndüğünde ise sadece pelerini geri giyiyor. Yeleğini giymediğini ne kendisi, ne oyuncular, ne de Peter Jackson fark ediyor. Ve sahne çekiliyor. Daha sonra Peter Jackson görüntüleri izliyor ve Sam'in yeleğinin olmadığını fark ediyor. Bu oyunculara söylenip sahne yeniden çekiliyor. Ve oyuncular tüm o duygusallığı yeniden yaşamak ve gözyaşlarını tekrar dökmek zorunda kalırken Sean Astin Sauron ilan ediliyor. I remember the 3 other hobbits looked at me like, we will kill you, you jerk. Ve Gri Limanlar sahnesinin ikinci çekimleri başlıyor ve bu kez tüm kostümlerle birlikte her şey eksiksiz bir şekilde tamamlanıyor. Peter Jackson ikinci çekimi izliyor ve kameranın odak yapmadığını, görüntülerin bulanık olduğunu görüyor. So we had to redo it again. And then everybody was like, they were double mad. I had the job of having to go to the Hobbits the following morning and say, hey, I saw the footage last night. And of course they're all going, yeah. And, you know, they're wanting to hear how great it was. And I'm saying, we're going to have to shoot it again. It was out of focus. And I could see this horrible moment on their faces where they thought I was joking. You know, it was one of those situations where I wished I was joking. I wished it was a joke. Because they were just going, Peter, oh yeah. You know, it was like Peter's trying to pull our leg again, and it was like, guys, I promise you, I am not joking. This is absolutely serious. Oh!